Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün ahırımızın ölçümlerini ve maliyet videosunu vereceğiz. Bu bayağıdır istenilen bir video. Biz de bunu hem yapma videosunun arkasına koyacaktık fakat uzun olur diye şey yapmadık. Dedik ayrı bir video yaparız, hem sıkılmadan izlersiniz. Şimdi arkadaşlar ilk olarak başlayalım. Şimdi bu karşı bildiğiniz gibi eski kurbanlıklarımızın yeriydi. Burayı hiç bozmadık. Duvara hafif bir sıvı attık, öyle duvar sağlamlaşsın diye. Duvar çok önemli değil bizim için. Şimdi arkadaşlar burada hayvanların arası 1.10. Bazı yerlerde 1.20 olabilir. O da atıyorum 12 hayvan sığıyordur. 13 yapamıyorsundur. Araları biraz geniş tuttuk. 12'ye şey yaptık, koyduk. Burası arkadaşlar yatak yeri. Şöyle baktığım zaman tam 2 metre. Fakat siz yaparsanız 2.10, 2.20 yapabilirsiniz. Bu hayvanın büyüklüğüne göre değişir. Standartı 2.20'dir en fazla. 2 de olabilir. 2 olduğu zaman bu sefer hayvan pislediği zaman direkt gübreye, kanala düşer. Şu ara yol şurası 80 santim. Burada başlıyor. 80 başlıyor. Orada 1 metreye çıkıyor. O da neden? Orası biraz daha kot olarak buradan geniş. O yüzden geniş tuttuk orayı. Şimdi ahırımızın yüksekliği buradan 3.70 başlıyor. Orada 3'e düşüyor. Şu en sonki direkler. 3 ve 4. direkler. Şimdi arkadaşlar ahırımızın dedik 3.70, uzunluğu 12 metre. 2 boy saç attık. 12 metre. Yukarıda dediğim gibi 40'a 60 profil. Onun altına 40'a 80 profil. 3 milim kullandık onları. Zaten 5 tane de direk var her bir sırada. Şimdi çatıyla alakalı çoğu kişi şey yazdı. Zayıf olmuş falan direkler falan filan ama burası İstanbul arkadaşlar. Pek burada kar yağmıyor yani. Yağsa da 10 yılda bir yağıyor. Ya gene şey yaptık, o kadar bir şey değil. Nasıl diyeyim size. Hepten de zayıf bir çatı değil. 40-60'ları biz normalde 1 metre 80 santime atıyorlar. Biz 60 santime, hatta aşağılarda 55 santime indirdik. Daha sık attık. Şey yapsın diye. Şimdi arkadaşlar burada başka bir şey yok. Dediğim gibi ahırımız böyle. Şu gübre yolunu yaparsanız geniş yapın. Çok derin yapmayıp geniş yapın. İçine de fayans döşeyebilirsiniz. Biz döşemedik. Döşersek yükselir diye. Ama döşenebilir de, sıkıntı olmaz. Yani bizim yaptığımız hataları da size söyleyeceğim. Yapmayın diye. Şimdi arkadaşlar burada bir adet kapımız var. Hayvan giriş kapısı. Bunu sadece hayvan giriş çıkışlarında kullanıyoruz. Şöyle. Burada da bir adet besiye giriş kapımız var. Şimdi burası hayvan tam dolu değil. Hayvan dolu olduğu zaman mesela atıyorum burada 27 tane hayvan var. 14'ünü öbür taraftan, 14'ünü bu taraftan el arabasıyla ortada 2 sefere bölüp yemlemek için. Şimdi gelelim yemlik işimize. Arkadaşlar yemliğin hayvanların arası şöyle göstereyim size, 1.10 yeterlidir. 1.10, 1.15, maksimum 1.20'ye kadar çıkabilir ama çok da geniş olduğu zaman bu sefer hayvanlar birbirine dönüyor. Birbirine çok oynuyorlar. Arkadaşlar bunun yüksekliği 80 santim. Biz bunu 60 70 yapacaktık fakat dedik ki şimdi bizim baştaki hayvanları görüyorsunuz. Onlar kurbana 750-800 kilo civarında olacaklar, şu başta 5-6'lı. Bu sefer de bu demirden hayvan yem yiyemiyor. Şey oluyor, yüksek oluyor, alçak oluyor. Ama şunu siz şey de yapabilirsiniz ya, şöyle 70 veya 60 arası bir şey yapabilirsiniz. Ben bir de buradaki hayvanlar yeme rahat yetişsin diye iki taraflı ondan şey yaptım. Şu anlık hiçbir sıkıntı olmadı. Bu tarafa geçme, atıyorum şey olmadı. Siz bunu kilit sistem de yapabilirsiniz. Hayvanlar size şey yapmasın diye. Onu bir kişi de yazmıştı zaten. Arkadaşlar yemlik aralarını söyledik. 1.10. Bunun yüksekliğini söyledik, 80 santim. Şurası 1.5 metre. Şu ara yem yolu arası. Bura 1.5, siz burayı 2 yapın. Daha rahat olur. 2
Her zaman rahatlık için. Arkadaşlar biz burayı ben kafamda 2 vardı. Hep yani burayı yaparken. Fakat burayı 2 yaptığımız zaman hayvanların yatış yeri daralıyordu. Bu sefer 3 sıra sığmıyordu. 3 sıra sığmadığı zaman da yaptığımız işin bir anlamı kalmıyordu. 2 sıra olduğu zaman. Şimdi arkadaşlar sulukları çoğu kişi soruyor. Yani niye içeri koydunuz? Yem ıslanmaz mı dışarı koysaydınız? Şimdi ot verdik durdular. Az önce bir görseydiniz şu baştakiler birbirine girdi. Yani bu burada olduğu zaman birbirine vururken veya arkasını dönecek, pisleyecek, atıyorum arkasını vuracak. Bunu kırma ihtimali var. Burada ama sadece su içmek için kafayı yana getiriyor, içiyor. Bu yemi ıslatmamalar için de basıncı kısık tutuyoruz. Hayvan bastığı zaman su ileri fışkırmasın diye. Şimdi bunlara da döner demişsiniz. Ben bunlar dönmez. Bunlara arkadan puntaladım. Şöyle gelip gösterirsen tozdan şey yapmış ama şurada hep punta kaynakları var. Yani sulağı şöyle görüyorsunuz. Beton gibi. Yani hepsini yaşadığımız için biz onların hepsini düşündük. Yapabildiğimiz kadar. Şunlar ortayı dedik. Yemliğin yerden yüksekliği şöyle 50 santim olması lazım. Evet 50 santim. Bu normalde 50 olur. 60 da yapabilirsiniz. İç yüksekliği 22 santim. Normalde şöyle atıyorum önden besleme şu karşıdaki kurbanlıkların gibi yapsanız burayı 50 içten 35 yapmanız lazım. Şimdi biz bunu neden burada böyle kullandık? Bu orta geniş olduğu için burada yem dökme şansı yok. Bu buna itecek, bu buna itecek. Yem ortada toplanıp ikisi de birbirinden yiyecek. Ama öyle olduğu zaman dışı 50, içi 35 yapacaksınız. Şimdi arkadaşlar ben burada şöyle düşündüm. Bu demirleri şöyle şuraya koyup ileri uzatıp 10'ar santim. Hayvanlar daha alçağa indirebilirdim demiri ama bu sefer de yem yoluna biz girdiğimiz zaman bize sahte verecek şeyler, demirler. Buradan 10 santim çıktığı zaman. Evet. Şu genişlik 15 santim. Bakın tam standart yapmışız 15 santim. Bunu 10 santim yaparsınız ama bu sefer de betonunuzun çok sağlam olması lazım. Bunu ne kadar ince yaparsanız daha iyi, hayvan buradaki yeme daha iyi yetişir. Arkadaşlar biz çimento olarak yani acımadık hiç bu sene. Sağlam yaptık yapabildiğimiz kadar. Çünkü bunları da normalde dışarıdan hazır alıyorlar. Şöyle bilezik gibi 8'lik demirden yapıyorlar. Hayvan asıldığı zaman onu yırtıp alıyor yani. Bunlar 14'lük demirden kendimiz büktük. Zaten gördünüz içine de şöyle koyup şöyle 8'lik çektik. Beton atıp kaynattık. İnşaat videosu da zaten kanalımızda var. Hayvanlarımızda iyi işi böyle görüyorsunuz. Yani hiçbir sıkıntı yok. Ortada hiçbir tane yem kalmıyor. Şu an biraz ot attım dursunlar diye. Biraz daha vereceğim biraz sonra. Gübre kanalının genişliği arkadaşlar 25 santim. Şu küreğin girdiği yer. Siz bunu 30 da yapabilirsiniz. 35 de yapabilirsiniz. Dediğim gibi ama altına fayans döşerseniz daha böyle gider gelir kayar. Güzel olur. Arka gezinti yolları birer metre. Şu bizim gübre aldığımız müşterinin gezeceği yollar. Şunları zaten ben görüyorsunuz. Şunlar 40'a 80'lerin ek yerleri. Böyle ortalara attım ki ek yerlerinde şey yapma olmasın. Güçlendirme olsun diye. Ezizallah. Selam veriliyor. Evet arkadaşlar şimdi unuttuğumuz pek bir şey yok. Fakat şunu söylemeyi unuttum. Şu verdiğimiz maili söyleyeyim size. Önü 20 santim yaptık. Bunu bir tane 80'e 80 tahta koyarak ölçtük. Ön 20 santim, arka 10 santim, %5 eğim verdik. Buraya gördüğünüz gibi zaten şu anda şöyle gördüğüm gözle görünür bir eğim var. Yani çok da güzel oldu. Hiç hayvanların altında idrar falan kalmıyor. Şöyle su içerken de görüyorsunuz. Hayvan su içebilir mi diyordu çoğu kişi. Çok rahat içiyor. Şimdi dediğim gibi burası 1 metre gezinti yolu. Arkadaşlar biz ölçüleri yapabildiğimiz kadar en standart genişlikte yapmaya çalıştık. Yani sığabildiğimiz kadar. Ben yerim olsaydı burayı daha geniş yapardım. Ortadan traktör geçerdi atıyor.
Ahırı yüksek yapardım. Bir tane sıyırıcı sistem koyardım. Gübre giderdi oradan çukura dökülürdü. Yani şu an imkanlar böyle elverişli olduğu için, yer sıkıntısı olduğu için böyle oluyor. Şimdi ahırımız 12'ye 15, 160 metrekare, 37 başlık. Burası yetiyor bize şu anlık. Kaldı mı başka bir şey? Ölçü. Maliyete geçeceğiz. Şimdi dediğim gibi 160 metrekare bu sene yeterli bize. Şimdi işin kısmına gelelim. Maliyet. Arkadaşlar ben bunları okuyacağım fakat siz bunları, yani bölgenizde fark olur. Biz buna 9 Eylül gibi başladık bu inşaata. Ekim gibi bitti. Kasım gibi de videoyu attık. Ama o zamandan bu zamana illaki fark olmuştur malzemede. Bir de biz çoğu malzemeleri buradaki çıkan eski malzemelerden kullandık. Ahır yapımı giderleri 1400 TL inox elektrot vesaire, yani böyle kesme taşı, ispirele kullandığımız onlar gitmiş. 46.200 TL çatı demiri. Şu 40'a 60'lar, 40'a 80'ler onlar arkadaşlar. Burada bu da var bunun içinde. Buradaki yem karmanın üstüne yaptığımız indirme, o da giriyor onun içine. 57.000 TL çatı panel. Arkadaşlar bunlar tek kat panel. Tek kat köpük dediğimiz panellerden. Trapezin köpüklüsü düşünün. Bunu yerine sandviç de kullanabilirsiniz. Fakat bu da terlemeyi hiçbir şekilde yansıtmıyor yani. Şimdi ben bunları 57.000 aldım. Kaç boy almıştık? Biz 36 boy 6'şar metrelik tek kat panel aldık. 225 liraydı metresi. Şu an bilmiyorum kaç para oldu. Unuttuğumuz şeyler olursa videonun altına yazarsınız. Yorumlarda cevaplarız veya günlük işler arasında. 57.000 TL çatı panel dedik. 3.850 TL hurdacı boru yazmışım. O da şu yemlik boruları. İnişler, üsttekiler, yemliğin boruları. 3.420 TL nalburdan atıyorum 8'lik demirler olsun. Şu onları aldık. Hatırlamıyorum. Nalbur giderleri yazmışım. 2.600 TL şu dere su gideri. Bu da 17 metre olması lazım. 68.350 TL çimento kum çesan tel maliyeti. Şu attığımız yere betonlar, yani buradan başlıyor, şurası yemliğin betonu, oradakinin betonu, karşının betonu, yani komple şöyle 160 metrekare bir beton attık. Hazır beton çağırsanız demiş çoğu kişi. Arkadaşlar biz burayı günde 15-20 torba öyle yapa yaptık. Eniştem zaten kalıbı çaktı. O istemedi hazır beton çağırmamızı. Dedi böyle azar azar yavaş yavaş yapalım, dikkatli yapalım dediler. Yani meyli falan düzgün olsun. Yetiştiremem ben dedi. 182 torba çimento, 27 metre çakıl. Aynen 182 torba çimento gitmiş, 27 metrede çakıl gitmiş. Bilmiyorum bu kaç metreküp beton yapıyor. Yani hemen hemen burası 3-4 mikser beton yerdi yani yemliklerle beraber. O da bir mikser beton 30.000 liraya falan denk geliyor. Yani 120.000 TL. Biz de 68.350 TL'ye mal etmişiz. Yani tabii bunun önceki aldığımız çimentolar da vardır bunun içinde, sağa sola direkleri dikmek için kullandığımız. 10.670 TL su borusu. Şu pima beyaz borular, su gelen borular, bir de suluklar falan 10.670 TL tutmuş. 850 TL tiner boya fırça tutmuş. Şu demirleri boyadığımız. 1920 TL led floresan kablo elektrik. Bunlar ışıklarımız, kablosu 1920 TL. Arkadaşlar biz bu çoğu ürünleri araştırarak, yani tanıdıkları vasıtasıyla, nalburlar da çoğu kişi tanıdığımız, yani 3-5 oradan yaparak aldık. Yani çoğunu uygun getirmeye çalıştık. Onlar da sağ olsun bizi kırmadı. Toplamda arkadaşlar 200.000 lira 205.000 TL bir maliyetimiz var buraya.
Şimdi siz kimine çok gelebilir, kimine az gelebilir. Fakat bizim gözümüzde ben bir yaparken bir 300-400'ü gözden çıkartmıştım. Ama çoğu malzemeyi dediğim gibi sağdan soldan böyle uygun bulduğumuz için, araştırdığımız için daha uyguna geldi. Şimdi şöyle yavaş yavaş da dolaşarak şey yapalım, ışığa gelelim. Şimdi siz bunu ustalıkla yapsanız hemen hemen atıyorum 200 bine mal ettiyseniz çarpı 2 yapacaksınız arkadaşlar. Ustalarda yani kolay değil bu işi yapmak. En az 200 lira bir işçilik alırlar buraya. Bilmiyorum, içinizde usta olan varsa onlar daha iyi bilir. Yani biz elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. Yani burası şu anda çok iyi, bizi idare ediyor. Bizim buradaki amacımız neydi? Hayvanları bir araya toplamak. İşi en aza indirmek yani şey olarak. Şu an yem karmada olduğu için direkt hayvanların önüne döküyoruz yemi birlikte. Yani buranın bakımı 15-20 dakika sürüyor 2 kişiyle. Bir kişiyle de yarım saat falan sürüyor. Gübreyle beraber. Başka arkadaşlar, yem karmayı da 70.000 TL'ye aldık. Ben bunu ikinci el aldım. Bu makineyi arkadaşlar marka vermiyorum. Neden derseniz şimdi alırsınız bir şey olur. Sonra bir daha bize dersiniz işte siz tavsiye ettiniz falan filan diye. Arkadaşlar makine şu anlık güzel. Fakat ben bu makineyi ikinci el aldım. Alan arkadaş başka bir yerden almış. Orada güneş taşındığı için, taşındığı yerde güneş elektriği, güneş enerjisi olduğu için şey yapamamış. Makineyi çalıştırmamış elektrik. Böyle satıyorum dedi. Ben de gittim baktım. Arkadaşlar makinenin normalde üstünde bu motorlar yok. Adam tamamen motorları değiştirmiş, büyütmüş motorları. Fabrikadan çıktığı motorlar silajı attığım zaman dedi zorlanıyor dedi. Kaç sefer motor yaktım dedi. O yüzden motorları değiştirmiş. Üstündeki kablo trifaze kablo 50 metre kablosuyla birlikte aldık. Yani atıyorum makine bize 60.000 liraya falan geldi. Piyasada 90-100 bin lira değerinde bu makine. Sağ olsun abimiz de bizi kırmadı. Ona da yardımcı oldu. Başka bir unuttuğum bir şey yok herhalde. Şimdi kurban nasıl gider bu yıl diyorsunuz. Kurban şu anda arkadaşlar standart gidiyor. Geçen yılki fiyatlar gibi gidiyor. Yani atıyorum geçen sene 170-180 sattıysan bir danayı. Şimdi fiyatta vermek daha doğru olmaz ama çünkü önümüzde Ramazan var. Ramazan ayından sonra belli oluyor fiyatlar. Ete bağlı arkadaşlar. Et yükselirse yükselir ama et yükselmezse geçen seneki fiyatların üstüne fazla çıkmaz. Sadece yani 15-20 falan atıyorum hayvan başı. Yani şu anda tam net bir şey diyemiyoruz. Hayvanlarımız da güzel gidiyor şu anlık. Daha 7 ayımız var. 6 ayımız var. Şurada kaç adet hayvanımız var? Bizim şu anda 16 adet kurbanlığımız var. Düve ile birlikte. Bir 15-20 tane daha alabilirsek, toplayabilirsek böyle kurbana hazır bir şekilde gireceğiz. Fiyatları zaten aradaki videolarda, günlük işlerde, kurbanlık bakımlarında onları söyleriz. Videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Unuttuğumuz bir şey varsa yorumlara yazarsanız orada size yardımcı oluruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoları beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.